Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün farklı bir proje ile karşınızdayım. Birlikte bu görmüş olduğunuz zürafayı çalışacağız arkadaşlar. Çocuklarımız için hem sevimli bir arkadaş, aynı zamanda da odalarını süsleyebilecek güzel bir aksesuar olacağını düşünüyorum. Çalışmamız biraz detaylı ama bu detaylar sizin gözünüzü korkutmasın. Yapılışının her ayrıntısını ayrı ayrı detaylı bir şekilde videomda bulabilirsiniz arkadaşlar. Tığ işini bilen ve videoyu dikkatli izleyen herkesin rahatlıkla yapabileceği bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Erkek bebek için çalıştığım için mavi renk kullandım. Kız bebek için çalışacak olanlar pembe kullanabilirler arkadaşlar. 100 gram kadar sarı renk ip gidiyor. 50 gramdan az da kahverengi renk için ip gerekli arkadaşlar. Diğer renkler çok az kullanılıyor. Elinizdeki ipleri de kullanabilirsiniz. İpimiz %55 pamuk, %45 akrilik amigurumi ipi arkadaşlar. Örmek için de 2,5 numara yün tığı, dikişler için bir yün iğnesi ve bazı yerlerde de birkaç ayraç gerekiyor. Bir çift vidalı göz ve eklemler için oynar eklem çalıştığımız için de bir çift eklem aparatı gerekli arkadaşlar. İsterseniz yapılış aşamalarına geçelim. Zürafamızın yapımına ilk olarak kollardan başlıyoruz. Bir çift kol örüyoruz arkadaşlar. Bunun için kahverengi ipimizle bir sihirli halka yapıyoruz. İçine batıyoruz. Bir ilmek alıp sabitliyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyoruz ve sık iğne çalışıyoruz. 1 2 3 4 5 6. İpin ucundan tutup halkamızı kapatıyoruz. Bu araya bir farklı renkte ip yerleştiriyoruz. Sıra başlarını belirtmek için. Daha sonra ilk sık iğnemize batıyoruz ve buraya çift sık iğne çalışıyoruz. Aynı yere batarak. Yanındakine de aynı şekilde. Sıra boyunca çift batıyoruz her sık iğnenin tepesine. Bu şekilde 6 sık iğne artırmış oluyoruz arkadaşlar. ...12 sık iğne oldu. Şimdi tekrar araya alıyorum ipi ve burada önce bir tek, yanındakine çift batıyorum. 2 tane çalıştım. Bir tek, yanındakine çift. Tek, yanındakine çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. 4. sıraya başlıyorum. 1 2 tek, yanındakine çift batarak 2 sık iğne yapıyorum. Tekrar 1 2 tek, yanındakine çift batıyorum. 1 2, yanındakine çift. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi 5. sırayı örmeye başlıyoruz. 5. sıramızda 1 2 3 tek sık iğne çalıştım. 4.'ye çift batıyorum. 1 2 3 tek çalıştım. Yanındakine çift batıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. 5. sıramızı tamamlıyorum. Kol kısmının yan duvarlarını örmeye geçiyorum. Burada hiç artış yapmadan ve sık iğnelerimin her birini ayrı ayrı batarak devam ediyorum. Ama arka kanadını kaldırıyorum.
Şu şekilde alttaki sık iğnenin öndeki değil arka tarafına batıyorum. Her birine birer sık iğne çalışıyorum. Şu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. 6. sıramı da tamamlıyorum. 7. sıraya başlıyorum. Burada her iki kanada da batarak normal sık iğne çalışmaya başlıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu sırada dahil olmak üzere 3 sıra örüyorum. 6. sıradan itibaren 1, 2, 3, 4 sıra artırma yapmadan sık iğne çalıştım arkadaşlar. Şimdi kahverengi ipimi bırakıyorum. Sarı renk ipime geçeceğim. Burada ipimi iğneye geçiriyorum. Sırayı kapatıyorum. Birinci sık iğneyi atlayıp ikinci sık iğnenin tepesinden batıyorum. En son sık iğnenin tepesine üstten batıyorum. Sıramı kapatıyorum. Buradaki ilmek bu arkadaşlar. Alttaki ilk ilmeğimiz. Daha sonra alttan batıyorum. Arka tarafa aldım ipi. Burada ipimizi sabitliyorum. İç tarafa alıyorum. İlk ilmeğimiz bu arkadaşlar. Sıramızın ilk ilmeği. Bu ilmeğin üst kanadına batıyorum. Aynen alt tarafta çalışmış olduğumuz gibi buradan batıyorum ve burada önce bir ilmek alıyorum. Sarı ipimle buradan çıkıyorum ve bir zincir çekiyorum. Yanındaki ilmeğin üst kanadını alıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine batıyorum aynı şekilde. Her sık iğnenin arka kanadına batarak birer sık iğne çalışıyorum bu sıra boyunca. Son ilmeğimi de ördüm. Tekrar ipi araya alıyorum. İkinci sıraya başlıyorum sarı ipimizle. Burası ikinci ilmeğimiz arkadaşlar. O yüzden ilk çekmiş olduğumuz zincirin kanadını kaldırıyorum şu şekilde. Ve buraya batarak ilk sık iğnemi çalışıyorum. Devamında yanındakine batıyorum. Ve her sık iğnenin tepesine batarak birer sık iğne çalışarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde 2 sıra örüyoruz. Sarı iple 1, 2, 3 sıra ördüm. 13. sıraya başlıyoruz. 3 sık iğne çalışıyorum önce. 1, 2, 3. 4. ve 5. sık iğnenin ön kanatlarını kaldırıp ikisini birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Tekrar 1, 2, 3 sık iğne çalışıyorum. 2 ilmeğin ön kanatlarını altlarından batarak alıyorum. İkisini birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Tekrar 1, 2, 3 sık iğne örüyorum. Birer ilmeğin ön kanatlarını alıp ikisini birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. 14. sıraya başlıyoruz. Her sık iğneye batarak birer sık iğne çalışıyoruz bu sıramızda arkadaşlar.
sıra sonuna kadar bu şekilde sonuna kadar örüyoruz. Son eksiltmemin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüş oldum. Şimdi 20. sırayı örmeye başlıyoruz. Bu sıramızda 1, 2, 3, 4, sık iğne çalıştıktan sonra 2 ilmeği birlikte alarak bir ilmek eksiltiyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 sık iğneden sonra bir ilmek eksiltiyoruz. 1, 2, 3, 4 sık iğne, bir eksiltme. 1, 2, 3, 4 sık iğne çalışıyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Ve 20. sırayı tamamlıyorum. 21. sıraya başlıyorum. Bu sırada her sık iğnenin tepesine birer sık iğne çalışıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Toplam 6 sıra örmüş olacağız arkadaşlar. Devam edelim. 26. sırayı tamamladım. Kolu örme işlemini bitirdim. En son eksiltmemizin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüş oldum. Şimdi ipimi kesiyorum. Sırayı kapatıyorum arkadaşlar. İpi iğneye geçiriyorum. İlk sıranın birinci ilmeğini geçip ikinci ilmeğine arkadan batıyorum. En son ilmeğin de üstünden batıyorum. Sırayı kapatmış oldum. Daha sonra ipimi arkaya alıyorum. Buradan batarak. Bu kısımda ipi sabitliyorum. Kolun örme işlemini tamamladım arkadaşlar. Bu ipimi de çıkartıyorum. Şimdi içine elyaf dolduruyorum. Burada istediğiniz ölçüde içine elyaf koyabilirsiniz arkadaşlar. Dolduralım. Elyaf doldurma işlemini tamamladım. Son bir işlemimiz kaldı arkadaşlar. Bu kısma bir kaydırma yapacağız. Aynen burada olduğu gibi. Bunun için önce bir ilmek alıyorum kahverengi ipimle. Daha sonra şu kısım birleşme yeri, 2 ilmek öncesinden alttan batarak ilmeğimi kaldırıyorum. Daha sonra almış olduğum ilmeği geçiriyorum buradan. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki ilmeği kaldırıyorum. Tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Sırayla bu işlemi tekrarlıyorum. Önce ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirerek kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Son ilmeğime de batıyorum. Son kaydırmamı yapıyorum. İpimi kesiyorum. İğneme geçiriyorum.
Burada ilk zincir çektiğimiz ilmek bu. Zincirimiz. Zincirimizi atlayıp yanındaki ilmeğin altından geçerek sıramızı kavuşturuyoruz. Daha sonra son ilmeğin üstünden batıyorum. İlmek oluşturuyorum. Daha sonra buradan sabitliyorum önce. Ve içeri alıyorum ipimi. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Kolları örme işlemini tamamladım. Sıra şimdi bacakları örmeye geldi arkadaşlar. Kahverengi ipimizle bacakları örmeye başlıyoruz. Bir sihirli halka yapıyorum önce. Bir zincir çekiyorum. 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 kapatıyorum. Araya ipimi yerleştiriyorum ve ikinci sıraya başlıyorum. Aynı yere batarak bir çift sık iğne çalıştım. Yanındakine batıyorum. Bir çift de buraya. Her sık iğneye ikişer batarak 12 sık iğne çalışıyorum bu sıramızda. Üçüncü sıraya başlıyorum. Üçüncü sırada bir tek bir çift, bir tek bir çift olarak çalışacağız. Önce bir sık iğne, yanındakine çift. Bir tek, yanındakine çift. Bir tek, yanındakine çift. Sıra sonuna kadar devam edelim. Dördüncü sıraya başlıyorum. Dördüncü sıramızda bir iki tek, yanındakine çift. Bir iki tek, yanındakine çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Beşinci sıraya başlıyorum. 1 2 3 tek çalıştım. Yanındakine çift batıyorum. Tekrar 1 2 3 tek çalıştım. Yanındakine çift. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Altıncı sıraya başlıyorum. Altıncı sırada 1 2 3 4 tek çalıştıktan sonra yanındakine çift batıyorum. 2 sık iğne. 1 2 3 4 tek çalıştım. Şimdi buraya batıp çift sık iğne çalışıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde çalışalım. 7. sıraya başlıyorum. 7. sırada artış yapmıyorum. Burada alttaki sık iğnelerin arka kanatlarını alarak bu kısmı çalışıyorum. Bunun için her sık iğneye batıyorum. Arka taraftan ilmek alarak. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. 8. sıraya başlıyorum. 8. sırada normal sık iğne örmeye başlıyorum.
İki kanada da batıyorum. Her sık iğnenin tepesine batarak çalışıyorum. Bu sırayı sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Üzerine 3 sıra daha örüyorum arkadaşlar. Devam edelim. 11. sırayı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra hiç artış yapmadan ördüm. Şimdi sarı renk ipimize geçiyoruz. İpimi kesiyorum. İğneye geçirip sırayı kapatıyorum. İkinci ilmeğe arkadan batıyorum. Burada da son ilmeğe üstten batıp sıramı kapatıyorum. Daha sonra buradan alt tarafa geçiyorum. İpimi sağlamlaştırıyorum burada. Fazlalığı alıyorum. Şimdi sarı renk ipimizle 12. sıraya başlıyoruz. Önce bir ilmek alıyorum. Daha sonra ilk ilmeğimin arka kanadından batıyorum ve buraya bir zincir çekiyorum. Devamında yanındakinin de aynı şekilde arka kanadına batıyorum ve bir sıra sık iğne çalışıyorum. Artırma yapmadan. Aynen buradaki gibi çalışıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. 12. sıramızı tamamladım. 13. sıraya başlıyorum. Burada ilk zincir çekmiştik. Bu zincirin sol kanadından batıp buraya bir sık iğne çalışıyorum. Daha sonra yanındaki deliğe batıp sık iğne çalışmaya devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. 13. sıramız, 14 ve 15. sıraları da aynı bu şekilde çalışacağız. Bu sırada dahil olmak üzere 3 sıra örelim. 15. sırayı tamamladım. 1, 2, 3, 4 sıra örmüş oldum sarı renk ipimizle. Şimdi 16. sıraya başlıyorum. İlmek eksiltmelere başlıyorum burada. İlk olarak 1, 2, 3 ve 4 sık iğneden sonra bir ilmek eksiltiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 sık iğne örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Aynen bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. 17. sıraya başlıyorum. 17. sırada eksiltme yapmadan her sık iğneye batarak birer sık iğne çalışıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek. 17, 18, 19, 20 ve 21. sıraları bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. 21. sırayı tamamladım. 22. sıraya başlıyorum. Son eksiltmemin üzerine 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Şimdi 22. sırada 1, 2, 3 sık iğne çalışıyorum ve bir ilmek eksiltiyorum. Tekrar 1, 2, 3 sık iğneden sonra bir eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. 23. sıraya başlıyorum.
23. sırada birer sık iğne çalışıyorum. Her sık iğnenin tepesine batarak. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu şekilde 23. sıra, 24, 25, 26 ve 27. sıraları bu sıra gibi çalışıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. 28. sıraya başlıyorum. Son eksiltmemizin üzerine 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Şimdi 28. sıramızda 1, 2 sık iğneden sonra bir eksiltme yapıyoruz. 1, 2 sık iğne örüyoruz. Bir eksiltme yapıyoruz. 1, 2 sık iğne, bir eksiltme. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. 29. sıraya başlıyorum. 29. sırada yine her sık iğnenin tepesine batıp birer sık iğne çalışıyorum. 29 ve 30. sıraları bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. 30. sırayı tamamladım. Son eksiltmemizin üzerine 1-2 sıra ördüm. Şimdi burada 31. sırada bir sık iğne çalışıyoruz önce. Daha sonra bir zincir çekiyoruz. Bir sık iğne atlayıp yanındakine batıyoruz. Buraya küçük bir delik yapıyoruz arkadaşlar. Aparat takacağız buraya, eklem aparatını. Daha sonra örmeye devam ediyoruz. Eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar örüyorum. 31. sıramızda bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra zincir çektiğim yere geliyorum. Zincirimin tepesine batıyorum, arka kanadına. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Burada bir tane atlamıştık. Daha sonra yanındaki sık iğneye batıyorum ve örmeye devam ediyorum. Burada küçük bir delik oluştu. Sıra sonuna kadar örüyorum. Daha sonra üzerine 2 sıra daha örüyorum arkadaşlar ve içine elyaf dolduruyorum. Deliğin üzerine ördüğümüz sırada dahil olmak üzere 1, 2, 3 sıra ördük. Şimdi içine elyaf dolduruyorum ve aparatımı takıp kapatmaya başlıyorum arkadaşlar. İçine elyaf doldurmaya başlayalım. Elyaf doldurma işlemini tamamladım. Şimdi buraya aparatımı takıyorum iç kısımdan. Gövde kısmına geçirdikten sonra daha sonra da bu şekilde kapatacağım arkadaşlar. Şimdi örmeye devam ediyorum. Örerek kapatacağım. ...35. sırayı örüyorum. 35. sıramızda bir sık iğne örüyorum. Bir eksiltme. Tekrar bir sık iğne örüyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir eksiltme. Bir sık iğne. Bir eksiltme. Bir sık iğne. Bir eksiltme. Bir sık iğne, bir eksiltme.
Son eksiltmemizi de yapıyoruz. 36. ve son sıraya başlıyoruz arkadaşlar. Burada hep eksilterek devam ediyoruz. 2 ilmek alıyoruz önce. Eksiltiyoruz. Yanında aynı şekilde ikişer ilmek alarak eksilterek devam ediyoruz ilmeklerimizi. Son eksiltmemizi de yapıp son sıramızı tamamlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi kesiyoruz. İğnemizi geçiriyoruz ipimizi. Buradan içeriden batarak her ilmeğin tepesine batıp toparlıyorum. Sıkıyorum iyice. İpimi sağlamlıyorum burada. Tam dibinden batıp içeri alıyorum ipi. İyice çekiyorum. Ve fazlalık ipi kesiyorum. Daha sonra elyafları ileri doğru iterek bacağın üst kısmını düzeltiyorum. Bacak kısmında son bir işlem olarak da tıpkı kollarda çalıştığımız gibi kenar kısmına bir sıra kaydırma yapıyoruz ve bacakların örme işlemini tamamlıyoruz. Bacakların örme işlemini tamamladım. Şimdi beden kısmına geçiyorum. Bir sihirli halka yaparak gövdemizi örmeye başlıyoruz. Sihirli halkamızın içinden ipimizi geçirip sabitliyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Halkamızın içine 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne çalışıp kapatıyoruz. Araya ipimizi yerleştiriyoruz ve ikinci sıraya başlıyoruz. İkinci sıramızda her sık iğnenin tepesine çift batıyoruz. İlmek sayımızı 6 artırıyoruz arkadaşlar. 12 sık iğne olacak ikinci sıramızda. Üçüncü sıraya başlıyorum. Üçüncü sıramızda ilk sık iğneye batıyorum. Bir tek sık iğne çalışıyorum. Yanındakine çift batıyorum. 2 sık iğne çalıştım. Bir tek, yanındakine çift. Tek, yanındakine çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Dördüncü sıraya başlıyorum. Dördüncü sıramızda bir, iki tek çalışıyorum. Yanına çift. Bir,
2 tek, yanına çift. Bir, iki tek çalıştım. Yan deliğe çift. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. 5. sıraya başlıyorum. 1, 2, 3 tek sık iğneden sonra bir artış yapıyorum aynı yere batarak. 1, 2, 3 sık iğne, bir artış. 5. sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. 6. sıraya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 sık iğneden sonra bir artış yapıyorum aynı yere batarak. 1, 2, 3, 4 sık iğneden sonra bir artış. 1, 2, 3, 4 sık iğne, bir artış. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. 6. sırayı tamamladım. 7. sıraya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tek sık iğne çalıştım. Bir artış yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 sık iğneden sonra bir artış. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. 7. sıramı da tamamladım. 8. sıraya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne çalıştım. Bir artış yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğneden sonra bir artış. Sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. 8. sıramı da tamamladım. 9. sıraya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğneden sonra bir artış yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğneden sonra bir artış. Sıra sonuna kadar gidiyorum. 9. sıramı tamamladım. 10. sıraya başlıyorum. 10. sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne yaptım. Bir artış yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne, bir artırma. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum.
11. sıraya başlıyoruz. 11. sıramızda her sık iğnenin tepesine batarak birer sık iğne çalışıyoruz. Artış ya da eksiltme yapmıyoruz. Sıramızın sonuna kadar örelim. 12. sıraya başlıyoruz. 12. sırada bacaklar için birer delik açacağız arkadaşlar. İlk olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sık iğne çalıştım. Bir zincir çekiyorum. Bir delik atlayıp yanındakine batıyorum. Bu kısmı bacak takılacak arkadaşlar. Şimdi 29 sık iğne çalışıyorum. Delik kısmından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sık iğne çalıştım. Şimdi ikinci deliği açıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlayıp yanındakine batıyorum. Daha sonra buraya 16 sık iğne çalışıyorum. 13. sıraya başlıyorum. 13. sırada eksiltme ya da artırma yapmadan sık iğne çalışıyorum. Burada zincir kısmına geldi. Arka kanattan batıyorum zincirimin. Şöyle bir sık iğne örüyorum. Yanındakine batıp devam ediyorum. Aynı şekilde burayı da bu şekilde çalışıyoruz. Buradaki deliğe geldik. Yine zincirimizin arka kanadını kaldırıp bir sık iğne çalışıyoruz burada. Daha sonra yanındaki sık iğnenin tepesine batıp devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. On dördüncü sıraya başlıyoruz. 14. sırada her sık iğnenin tepesine batarak artırma ya da eksiltme yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Bu ördüğümüz sıra da dahil olmak üzere toplam 7 sıra örüyoruz. 20. sırayı tamamladım. Yapmış olduğumuz deliğin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra sık iğne çalıştım arkadaşlar. Şimdi bacakları yerleştiriyorum. Vidayı buradan deliğin içinden geçiriyorum. Daha sonra düz kısmı gelecek şekilde kapatma aparatını alıyorum ve bunu geçirerek sıkıştırıyorum. Şu şekilde. Diğer deliğe de ikinci bacağımızı geçiriyorum. Kapatıyorum.
Bacakları taktıktan sonra şimdi örmeye devam ediyorum. 21. sıraya başlıyorum. 21. sıramızda önce 8 sık iğne çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir eksiltme yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğneden sonra bir eksiltme yapıyorum. Bu şekilde 8 sık iğne eksiltme şeklinde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar örelim. 22. sıraya başlıyoruz. 22. sırada her sık iğnenin tepesine batıp birer sık iğne çalışıyoruz. Eksiltme yapmıyoruz. Bu sıramızı tamamlıyoruz. 23. ve 24. sıraları da aynı şekilde çalışıyoruz. 24. sırayı tamamladım. Son eksiltmemizin üzerine 1 2 3 sıra sık iğne sırası ördüm arkadaşlar. Şimdi kolları takacağım. Yerlerini belirledim. Burası orta noktamız. İki kolu bu kısma takacağım. Buradan başlangıç yerinden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 sık iğne ördükten sonra ilk kolumuzu takıyoruz buraya arkadaşlar. Şimdi örelim 19 sık iğne. ...19 sık iğne ördüm. Şimdi ilk kolu takıyorum. 25. sıramızda. Bu kısım, başlangıç kısmı aşağıya gelecek şekilde tutuyorum. Bir ilmek koldan alıyorum. Ayracımın olduğu yere batıyorum. Bir de gövdeden ilmek aldım. Buraya bir sık iğne yapıyorum. İkinciyi alıyorum. Buradan da ikinciyi alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne çalıştım kolla beraber. Şimdi orta noktaya geliyorum. Bir sık iğne de buraya çalışıyorum. İkinci kolu takıyorum. Yine bu başlangıç yeri altta olacak şekilde buraya batıyorum. Sırayı takip ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8
ve 9. 9 sık iğne de bu kol için çalıştım. Kalan sık iğneleri örerek bu kısma kadar devam ediyorum. Yirmi altıncı sıraya başlıyoruz. Buradan örmeye başlıyorum. 19 sık iğne çalışıyorum. Bu kısma kadar örüyorum. 26. sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sık iğne çalıştım gövde bölümünde. Şimdi kolların üst kısmına geçiyorum. Buradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. Aradaki bir ilmeği örüyorum şimdi. Diğer kola geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek de bu kol üzerinde ördüm. Şimdi tekrar gövdeye geçiyoruz. Burada gövdemizin birinci ilmeği bu tarafta alıyorum ve devam ediyorum. Yirmi altıncı sırayı tamamladım. Buradan da sayıyorum. Bu bölümde gövde üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sık iğne çalıştım. 27. sıraya başlıyorum. Sık iğne örerek bu kısma kadar geliyorum. Başlangıç kısmından itibaren 19 sık iğne çalıştım. Devam ediyorum. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 sık iğne örmüş oldum buraya kadar. Bir ilmek eksiltiyorum. Devamında 1, 2, 3 sık iğne ördüm. Tekrar bir ilmek eksiltiyorum. Devam ediyorum örmeye sıra sonuna kadar. Yirmi sekizinci sıraya başlıyorum. Burada sık iğne örerek devam ediyorum. Toplam 26 sık iğne örerek bu eksiltme yapmış olduğum yere kadar geliyorum. Şuraya kadar.
26 sık iğneden sonra bir sık iğne eksiltiyorum. İkisini birlikte alarak bir eksiltme yaptım. 1 2 3 sık iğne örüyorum. Tekrar bir eksiltme yapıyorum. Daha sonra örmeye devam ediyorum. Sıra başına kadar geliyorum. ...29. sıraya başlıyoruz. Buradaki sık iğneleri saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 sık iğnemiz var. Şimdi 29. sırada eksiltmeye başlıyoruz. İlk önce 7 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne ördükten sonra bir ilmek eksiltiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Bu şekilde 7 sık iğne bir ilmek eksiltme şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. 30. sıraya başlıyorum. 30. sırada her sık iğnenin tepesine batıyorum. Birer sık iğne çalışıyorum. Sıra boyunca devam ediyorum. Başlangıç yerine kadar örüyorum. 31. sıraya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne çalışıyorum. Daha sonra bir ilmek eksiltiyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne ördüm. Bir ilmek eksiltiyorum. Altı sık iğne bir eksiltme şeklinde devam ediyor. Sıra başına kadar devam edelim. Otuz ikinci sıraya başlıyoruz. Burada bütün sık iğnelerin tepesine batarak bir sıra sık iğne çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Başlangıca kadar örelim. Şimdi 33. sıraya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum bu sıramızda. Tekrar 1 2 3 4
5 sık iğneden sonra bir ilmek eksiltiyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde 5 sık iğne bir eksiltme, 5 sık iğne bir eksiltme şeklinde devam edelim. ...34. sıraya başlıyoruz. Burada yine bir sıra sık iğne çalışıyoruz. Eksiltme yapmıyoruz. Sıra başlangıcına kadar gidiyoruz. 35. sıradayız. 1 2 3 4 sık iğne çalışıyoruz. Bir ilmek eksiltiyoruz. Tekrar 1 2 3 4 sık iğne bir eksiltme. Bu sıramızı da bu şekilde devam ettiriyoruz sıra sonuna kadar. ...36. sıraya başlayacağım. Bundan sonra eksiltme yapmadan 11 sıra öreceğiz arkadaşlar. Örelim. Son eksiltmemizin üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra ördüm. 47. sıraya başlayacağız arkadaşlar. İçini de elyafla doldurdum. Şimdi 47. sıramızda sık iğnelerin arka kanatlarına batıyoruz. Şu şekilde. Bir sırada bu şekilde sık iğne çalışıyoruz. Sıra sonuna kadar örelim. ...48. sıraya başlıyorum. 48. sıramızda her sık iğneye battığımızda çift sık iğne çalışıyoruz. Birer ilmek artırıyoruz her batışımızda. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi 2 katına çıkarıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bir sıra çift çalıştık her ilmeğe arkadaşlar. Şimdi 49. sıraya başlıyoruz. Her sık iğnenin tepesine batıyoruz ve sık iğne çalışıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. 52. sıraya başlıyorum. Burada 2 sık iğneyi birlikte örerek bir ilmek eksiltiyoruz. Yanındakine de batıyorum aynı şekilde. İkişer ikişer alarak bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar devam ediyorum. 53. sırada 1 2 3 sık iğne ördükten sonra bir eksiltme yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 sık iğne çalışıyoruz. Bir eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir miktar daha elyaf doldurdum içine ve şimdi 54. sıraya başlıyorum. Bu sıramızda 1 2 sık iğne çalışıyorum. Bir eksiltme yapıyorum. 1 2 sık iğne örüyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. 55. sırada bir sıra sık iğne çalışıyoruz.
Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 56. sırayı çalışacağız. Bir miktar daha elyaf doldurdum bu kısma. Şimdi bir sık iğne, bir eksiltme çalışıyoruz bu sırada. Bir sık iğne, bir eksiltme. Devam edelim. 57. ve son sırayı çalışıyoruz. Burada bütün ilmeklerimizi eksiltiyoruz arkadaşlar. İkişer ikişer alarak. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Eksiltmeleri tamamladık. Bir miktar ip ayırıyoruz ve kesiyoruz. Bir zincir çekip çıkartıyoruz. Bu ipimizi de çıkartalım. İğnemize ipimizi geçiriyoruz. Buradan batıp sabitliyoruz. Ve zürafamızın beden kısmının örme işlemini tamamlıyoruz. Şimdi kuyruğunu örmeye geçiyoruz. Bir sihirli halka yaparak kuyruğun örme işlemine başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Ve halkamızın içerisine 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Kapatıyorum halkayı. İkinci sıramızda her sık iğnenin tepesine batıyorum. Birer sık iğne çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6. Üçüncü sıraya başlıyoruz. Bir tek, yanındakine çift batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine çift çalışıyorum. Bir sık iğne, yanındakine çift. Dördüncü sıraya başlıyorum. Dördüncü sırada birer sık iğne çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Beşinci sıraya başlıyorum. Beşinci sıramızda 2 sık iğne, bir artış yapıyorum arkadaşlar. Bir, iki sık iğne, bir çift.
Şu şekilde çeviriyorum. 1 2 sık iğne, 1 çift, 1 2 sık iğne, 1 çift. Altıncı sıraya başlıyorum. Altıncı sırada birer sık iğne çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 7. sıraya başlıyorum. 7. sıramızda 3 sık iğne çalışıyorum önce. 1 2 3. Yanındakine çift. Tekrar 3 sık iğne. 1 2 3. Yanındakine çift batıyorum. 1 2 3. Son sık iğnemize de çift batıyorum. 8. sıraya başlıyorum. Bu sırada her ilmeğe batarak birer sık iğne çalışıyorum. Dokuzuncu sıraya başlıyorum. 9. sırayı da tıpkı 8. sıra gibi çalışıyoruz arkadaşlar. Birer sık iğne. Onuncu sırada ilmek eksiltmeye başlıyoruz. 1 2 3 sık iğneden sonra bir ilmek eksiltiyoruz. Tekrar 1 2 3 sık iğne, bir eksiltme. Bir 2 3 sık iğne örüyoruz. Bir eksiltme yapıyoruz. On birinci sıraya başlıyoruz. Burada da 1 2 sık iğne çalışıyoruz. Bir eksiltme yapıyoruz. Bir 2 sık iğne, bir eksiltme. Bir 2 sık iğne örüyoruz. Bir eksiltme yapıyoruz. Kahverengi ipimizi kesiyoruz. Sırayı kapatıyoruz.
fazlalığımızı kesip alıyoruz. Şimdi sarı renk ipimizle üst tarafı öreceğiz. Önce bir ilmek alıyorum. Buradan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra her sık iğnenin tepesine batarak bir sıra örüyorum. Sarı renk ipimizle ikinci sıraya başlıyorum. Bu çekmiş olduğum zincirin kanadından batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Devamında her sık iğnenin tepesine batarak dönerek örüyorum. Bu şekilde 16 sıra çalışıyorum sarı renk ipimizle arkadaşlar. Kuyruğun örme işlemini tamamladım. Sarı renk ipimizle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra ördüm. Şimdi kapatıyoruz. Şu şekilde ikiye katlıyoruz. Karşılıklı olarak birer sık iğnenin tepesine batıp bir sık iğne çalışıyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü sık iğnemizi çalıştık. Bir miktar ip ayırıyorum dikmek için. Kesiyorum. Kuyruk kısmını bu şekilde iğneledim. Dikmeye başlıyorum. Alttan batıyorum. Aynı yere tekrar. Dikme işini tamamladım. Alt tarafa geçiyorum. İpimi sağlamlaştırıyorum burada. İçeri çekiyorum kalan ipi. Fazlalığını keserek alıyorum. Şimdi kahverengi parçaları çalışıp dikeceğiz arkadaşlar. Sıra geldi zürafanın lekelerini yapmaya arkadaşlar. İlk olarak küçük halkayı çalışıyoruz, minik olanı. Bunun için bir sihirli halka yapıyorum, bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne çalışıp kapatıyorum halkayı. Kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum. Dikmek için bir miktar ip ayırıp kesiyorum.
Daha sonra arka tarafta başlangıç ipimle birlikte bırakmış olduğum ipi düğümlüyorum. Bir düğüm daha atıyorum. Bu başlangıç ipimi kesiyorum. Bu şekilde 3 tane daha çalışacağız arkadaşlar. Toplam 4 tane olacak. Şimdi başımız için bir büyük yuvarlak çalışıyorum. Bunun için de yine bir sihirli halka alıyorum. Bir zincir çekiyorum önce. 6 sık iğne çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6 kapatıyorum. Araya bir ip bırakıyorum sıraları belirtmek için. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Çift sık iğne çalışıyorum. Yanındakine de batıyorum. Çift. Sıra boyunca her sık iğnenin tepesine çift sık iğne çalışıyorum. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıraya başlıyorum. Üçüncü sıramızda 2 sık iğne yapıyorum önce. Bir, yanındakine bir sık iğne daha. Tığımın başını doluyorum. Bir yarım trabzan. Tekrar doluyorum, aynı yere batıp bir yarım trabzan daha çalıştım. Yanındakine batıyorum. Buraya da 2 yarım trabzan. Tekrar doluyorum tığımı. Yanındaki sık iğneye 2 tane yarım trabzan. Bir ikili yarım trabzan daha çalışıyorum. Devamında 1 2 3 4 5 6 sık iğne örüyorum ve örme işlemini tamamlıyorum. Bir miktar ip bırakıyorum dikmek için ve sırayı kapatıyorum. Buradan batıp son ilmeğimin de üstünden batarak kapatıyorum. İpi arkaya alıyorum. Sağlamlaştırıp bitiriyorum. Bu ipi de yine aralardan geçirip temizliyorum. Bunu baş kısmı için yapacağız. Bir tane. Zürafamızın 3. beneği için yine bir sihirli halka yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve halkanın içine 1 2 3 4 5 6 sık iğne çalışıp kapatıyorum halkayı. Bu taraftan devam etmiyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Her sık iğnenin tepesine batarak çift sık iğne çalışıyorum. Sırayla 12 sık iğne çalışmış olacağız. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Dikmek için ip ayırıp kapatıyorum. Bu fazlalık ipi de arka tarafta aradan geçirip temizliyorum. Bu benekten 3 tane çalışıyoruz arkadaşlar. Zürafamızın 4. beneğini çalışıyoruz arkadaşlar. Bu biraz karemsi olacak. Bunun için önce bir ilmek alıyorum ve 7 zincir çekiyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir zincir atlayıp ikinciye batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir tane daha. 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir çekip dönüyorum. 6 sık iğne çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar bir zincir çekip dönüyorum. 2 sıra daha çalışıyorum. 1, 2, 3, 4 sıra sık iğne sırası çalıştık arkadaşlar. 6'şarlı. Şimdi bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum ve aynı yere 1, 2, 3 sık iğne çalışıyorum. Devamında 1, 2, 3 sık iğne çalıştım. Tığımın başını doluyorum. Bir yarım trabzan çalışıyorum. Tekrar doluyorum. Son sık iğnemin içine 1, 2, 3 tane yarım trabzan çalışıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Şu araya bir yarım trabzan çalışıyorum. 1, 2 sık iğne çalışıyorum. Köşe kısmına geliyorum. Buraya 1, 2, 3 sık iğne çalışıyorum. Devam ediyorum. 1, 2 sık iğne çalışıyorum. Bir yarım trabzan çalışıyorum yanındaki sık iğneye batıp. Daha sonra bir trabzan çalışıyorum. 2 kere de çekiyorum ipimi. Tekrar tığımı doluyorum. Köşe kısmına 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tekrar bir tek trabzan yapıyorum kısma. 2 sık iğne. 1, 2. Sıramı tamamlıyorum ve bu köşeye batıp kaydırma yaparak sırayı bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dikmek için ip ayırıyorum ve kesiyorum. Buradan dikeceğiz. Bu yapmış olduğum benekten 2 tane çalışıyoruz. Birisini baş için, birisini beden için kullanacağız arkadaşlar. Sıra geldi 5. beneğimize. Bunun için zincir çekiyoruz. Önce bir ilmek alıyoruz. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Bir zincir atlıyorum. Yanındakine bir sık iğne çalışıyorum. Yanındakine de batıp bir sık iğne daha çalışıyorum. 2 sık iğne çalıştım. Devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. 2 adet yarım trabzan. 1, 2. Daha sonra buradaki zincire batıyorum. Aynı yere 3 yarım trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3. 2 yarım trabzan çalışıyorum. 1, 2. Bir sık iğne çalışıyorum. Son zincirime 3 sık iğne çalışıyorum. 1, 2, 3. Dönüyorum.
3 sık iğneden sonra sırayla batarak sıra sonuna kadar 9 sık iğne çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 aynı yere batıp bir sık iğne daha yapıyorum. 9 sık iğne oldu. Şimdi araya ipimi yerleştiriyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Sık iğnemin tepesine batıyorum. Buraya 2 sık iğne çalışıyorum. 1 2 aynı yere battım. Daha sonra 2 sık iğne tek tek. 1 2 2 yarım trabzan. 1 2 tekrar tığımı doluyorum. Buraya 3 trabzan çalışıyorum. 1 2 3 2 yarım trabzan sırayla 1 2 2 sık iğne 1 2 Burada 3 sık iğne çalışmıştık. Her birinin tepesine ayrı ayrı batıyoruz. Çift sık iğne çalışıyoruz. Birinci çift, yanındakine ikinci çift ve yanındakine üçüncü çift sık iğneyi çalışıyoruz. Dönüyoruz. 7 sık iğne çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Son 2 sık iğne kaldı. Her birine çift defa batıyorum. 1 2 kez battım birine. Yanındakine de yine 1 2 kez battım. 2 çift çalıştım. 3. sıraya geçiyorum. 3. sıramızda ilk olarak çift sık iğne çalışıyorum ilk sık iğnenin tepesine. Devamında 6 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 Önceki sırada 3 trabzan yapmıştık. Ortadakine çift sık iğne çalışıyorum. 6 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 Yine 3 tane çiftli sık iğne çalışıyorum. Aynı yere batarak bir çift, ikinci çift ve üçüncü çift. Her bir deliğe batarak sık iğne çalışıyorum. Son deliğe çift batıyorum. Dikmek için bir miktar ip ayırıyorum. Sırayı kapatıyorum iğne yardımıyla. Bir ilmekten sonra arkadan batıyorum. Son ilmeğime de üstten batıp sırayı kapatıyorum. Buradan arka tarafa geçiyorum. İpimi sabitliyorum. Altıncı benek için yine bir sihirli halka yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve halkamızın içerisine 6 sık iğne. 1 2 3
4, 5, 6. Sıkıştırıyoruz. Araya ip yerleştiriyoruz. İlk olarak bir sık iğne çalışıyoruz. Yanındakine 3 defa batıyoruz. 1, 2, 3. Aynı yere 3 sık iğne çalıştık. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine 3 defa batıyorum. 1, 2, 3. Bir sık iğne yapıyorum. Son sık iğneme 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Üçgenimsi olacak bu beneğimiz. Üçüncü sıraya başlıyorum. Üçüncü sırada 1, 2 sık iğne çalışıyorum önce. Üçüncü sık iğneye 3 defa batıyorum. 1, 2, 3. Aynı yere 3 sık iğne çalıştık. 1, 2, 3 sık iğne çalışıyoruz. Burada yine 3 defa batarak 1, 2, 3. 3 sık iğne yapıyoruz. Yine devam ediyoruz. 1, 2, 3 sık iğneden sonra buraya 3 kez batıyoruz. 1, 2, 3. Son sık iğneyi de batıp bir sık iğne çalışıyoruz. Bu beneği de bitirmiş olduk. Dikmek için ip bırakıyoruz. İpimizi kesip kapatıyoruz. İpimizi arkaya alıyoruz. Sabitliyoruz. Bu ipi de arada yürütüyoruz, temizliyoruz. 6. beneğimizi bitirdik. Son bir beneğimiz kaldı arkadaşlar. 7. ve son benek çalışması arkadaşlar. Bunun için bir sihirli halka yapıyorum ve halkamın içinden ipimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Devamında 6 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıkıyorum. Araya ip yerleştiriyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İkinci sıramızda her sık iğneye çift batıyorum. Aynı yere bir kez daha battım. Yanındakine de. Sıra boyunca her sık iğneye 2 kez batarak 12 sık iğne çalışıyoruz. Üçüncü ve son sıramıza başlıyorum. Bir sık iğne çalışıyorum. Yanındakine çift sık iğne. Aynı yere 2 kez batıyorum. Yanındaki sık iğneye bir yarım trabzan çalışıyorum. Yanındakine çift yarım trabzan. Tekrar bir yarım trabzan. Yanındakine çift yarım trabzan. İki sık iğneye her birine ikişer trabzan çalışıyorum. 2 kere de çekiyorum tığımı. Buraya 2 trabzan yaptım. Yanındakine de 2 trabzan çalışıyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine çift yarım trabzan.
2 sık iğne yaparak 3. sıramı tamamlıyorum. Buradan dikmek için yetecek ip ayırıyorum ve iğne ile kapatıyorum. İplerimi temizliyorum. İğnemi buradan geçiriyorum. Son ilmeğe de batıyorum. Sırayı kapattım. Arka tarafa alıyorum. Burada sabitliyorum. Örmüş olduğum benekleri yerleştirdim. Bunu birlikte dikeceğiz arkadaşlar. Yarım daire şeklinde olan bir tane buraya, bir minik benek buraya, dikdörtgen karemsi olan bir tane buraya, üçgen olan buraya, yine bir yarım daire, büyük yuvarlak buraya. İlk çalıştığımız küçük yuvarlak da kafa için olacak arkadaşlar. Şimdi dikmeye başlıyoruz. Eğer sizler isterseniz daha fazla da ekleme yapabilirsiniz. Bunlardan serpiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu dikerken kuyruk üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yukarı ayarladım. Buradan batıyorum. Şöyle çıkıyorum önce. Bir, iki delik öteden çıkıyorum. Makine dikişi çalışıyoruz arkadaşlar. Tekrar geri batıyorum. Bir, iki buradan çıkıyorum. Geri buraya batıyorum. Tekrar bir, iki delik öteden çıkıyorum. Geri batıyorum. Buradan çıkıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bütün parçayı dikiyoruz. Dikme işini tamamladım. Şu şekilde göstereyim. Şimdi kafamızı örmeye başlayabiliriz. Zürafamızın kafasını yapmaya başlıyoruz. Bunun için ilk önce bir ilmek alıyoruz. Ve 11 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Birinci değil ikinci zincire batıyoruz. Ve burada 2 sık iğne çalışıyoruz. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sık iğne çalıştık. Şimdi son zincirin içine 3 sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Dönüyoruz. Önceden birer çalıştığımız zincirlere tekrar batarak 8 sık iğne yaparak dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlk zincirimize bir tane daha dönüşte yapıyoruz ve birinci sıramızı tamamlıyoruz. Araya bir ip geçiriyoruz sıramızı belli etmesi için. İlk sık iğnemize batıyoruz ve buraya çift sık iğne yapıyoruz. Aynı yere batıp çift sık iğne yaptık. Yanındaki zincire de batıyoruz. Bir çift de buraya yapıyoruz.
Devam ediyoruz. 8 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi burada 3 sık iğne yapmıştık bu zincirimize. Bu her bir sık iğnenin tepesine çift çalışıyoruz yine. Bir çift yaptık. İkinciye bir çift daha yaptık ve üçüncü. 1 2 3 defa çift sık iğne yaptık. Dönüyoruz. 8 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Son sık iğnemizin tepesine de yine bir çift sık iğne çalışıp ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Üçüncü sıramıza başlıyoruz. Üçüncü sıramızda bir tek sık iğne, yanındakine çift. Bir tek, yanındaki deliğe çift. Devam ediyoruz tek olarak sık iğne çalışmaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 sık iğne çalıştık. Çift sık iğne var burada. Bu araya batıyorum. Çift çalışıyorum. Bir tek yapıyorum. Yanındakine çift. Bir tek, yanındakine çift. 1 2 3 defa çift battık. Devam ediyoruz. 9 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Son sık iğnemizin tepesine de çift çalışıyoruz. Ve üçüncü sıramızı tamamlıyoruz. Dördüncü sıraya başlıyoruz. 1 2 tek çalıştık. Şimdi bir çift. Çift sık iğnemiz var burada. Ortalarına batıyorum. Çift çalıştım. 1 2 tek. Buradaki çift olanın içine batıyorum. Buraya da bir çift çalışıyorum. 2 defa çift sık iğne çalıştık. Devam ediyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine geldik çift sık iğnemize. Burada ortaya batıp çift çalışıyoruz. 1 2 tek. Yine burada ortaya batıyoruz çift. 1 2 tek. Tekrar ortaya batıyoruz çift. 1 2 3 defa çiftli çalışmış olduk. Devam ediyoruz. 10 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buradaki çift sık iğnelerin ortasına batıp bir çift de buraya yapıyoruz. Ve dördüncü sırayı tamamlıyoruz. Beşinci sıraya başlıyoruz. Beşinci sırada 3 tek bir çift, 3 tek bir çift, sıra sonuna kadar böyle gidecek arkadaşlar. 1 2 3 tek çalıştık. Şimdi çift.
1 2 3 tek, şimdi çift. Devam ediyorum. 1 2 3 tek, bir çift. 1 2 3 tek, bir çift. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Son artırmayı da yapıyoruz ve 5. sırayı tamamlıyoruz. 6. sıraya başlıyorum. 6. sırada her deliğe batarak birer sık iğne çalışıyoruz arkadaşlar. İlk batıyorum. Yanındakine batarak bu şekilde devam ediyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu ördüğüm sıra gibi toplam 4 sıra olacak arkadaşlar, bu sırayla birlikte. Devam edelim. Son artırmamızın üzerine 1 2 3 4 sıra ördük, artırma eksiltme yapmadan. Şimdi 10. sıraya başlıyoruz. 10. sırada 4 tek örüyoruz. 1 2 3 4, bir çift. Aynı yere batıp çift çalıştık. 1 2 3 4 tek ördük. Bu 5. deliğe çift sık iğne. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. Son artırmamızı da çalışıyoruz 10. sıramızın sonunda ve 11. sıraya başlıyoruz. Burada düz örüyoruz. Artırma ve eksiltme yapmıyoruz. Her sık iğneye batarak düz olarak devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu sırada dahil olmak üzere 10 sıra toplam bu şekilde çalışalım arkadaşlar. ...20 sırayı tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. En son yapmış olduğum artış üzerine burada artış yapmışım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra ördüm. Şimdi 21. sırayı çalışıyorum. Burada 5 tek örüyoruz. Bir artış yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi bir artış yapıyoruz aynı yere batarak. Tekrar 5 tane örüyoruz. 1 2 3 4 5. Buraya batıyoruz. Çift çalışıyoruz. Bir artış daha yaptık. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. ...21. sıramızın son sık iğnesine de batıyorum. Son artışımı yapıyorum ve 22. sıraya başlıyorum. Bu sırada her sık iğneye batarak birer sık iğne çalışıyoruz arkadaşlar. Artış ya da eksiltme yok. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz.
Bu ördüğümüz sıra da dahil olmak üzere 5 sıra örüyoruz artış yapmadan. Son yapmış olduğum artışın üzerine 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm arkadaşlar. Artış ya da eksiltme yapmadan. Bundan sonra artık kafayı kapatmaya başlayacağız. Eksiltmelere başlayacağız. Ama daha önce gözleri ayarlamak istiyorum arkadaşlar. Ben belirledim yerlerini. Sizler de şu şekilde yapabilirsiniz. Burada iki köşeyi katlıyoruz. Denk getiriyoruz. Şu şekilde. Buradan da tam orta noktayı belirliyoruz. Belirledim. Buradan 1, 2, 3, 4 sık iğne sonra bir göz. Bu orta noktadan 1, 2, 3, 4 sık iğne sonra da ikinci göz için yer belirledim. Şimdi buraya gözleri takıyorum. Bu şekilde diğer gözü de diğer deliğe geçiriyorum. Gözleri yerleştirdim. Bu şekilde. Örmeye devam ediyoruz. Şimdi 27. sıradayız arkadaşlar. 27. sırada ilk eksiltmelere başlıyorum. Bu 27. sırada 5 tek örüyorum, 1 eksiltiyorum. Şu şekilde sıra başını belirledim. 1 2 3 4 5 tek sık iğne çalıştıktan sonra 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Bir eksiltme yapıyoruz. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tekrar bir ilmek eksiltiyoruz. Altından batıyoruz. İkisini birlikte alıp eksiltiyoruz. Sıramızın sonuna kadar, buraya kadar bu şekilde çalışıyoruz. Devam ediyorum. Sıramızın son eksiltmesini de yapıyorum. Ve sırayı tamamlıyorum. Şimdi 28. sıraya başlıyoruz. Burada 60 sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. Burada ilk önce 4 sık iğne çalışıyorum. 1 2 3 4 bir eksiltme yapıyorum. Bundan sonra 8 sık iğne örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir eksiltme daha yapıyorum. Sekizer örerek devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir eksiltme daha yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir eksiltme daha yapıyorum. Bundan sonra sıra sonuna kadar 1 2 3 4 sık iğne kalana kadar
8'er örüp 1 eksiltiyoruz. 8 örüp 1 eksiltiyoruz. Burada son eksiltmemizden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne ördüm. Son eksiltmemi yapıyorum. Burada 1, 2, 3, 4 sık iğne kalacak arkadaşlar. 4 de burada kalmıştı. 8 tane olacak bu arada. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 28. sırayı tamamladım. 29. sıraya başlıyorum. 29. sırada 7'şer örüp eksiltme yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir eksiltme. Tekrar 7 örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar bir eksiltme. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar 7 sık iğne bir eksiltme olarak çalışıyoruz. ...29. sıranın sonuna geldik. Son eksiltmemi de yapıyorum. Ve 29. sırayı tamamlıyorum. Şimdi 30. sıraya başlıyoruz. 30. sırada da 3 sık iğne örüyorum, eksiltiyorum. Daha sonra 6'şar devam ediyorum. En son kısımda da 3 sık iğnemiz kalacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. 1, 2, 3. Bir seferlik 3 sık iğneden sonra kesiyoruz. Bir eksiltme. Bundan sonra 6'şar sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir eksiltme yapıyoruz yine. Altı tane daha örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir eksiltme daha yapıyoruz. Devam ediyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Son eksiltmemizi yapıyoruz. Kalan 3 sık iğneyi de örüyoruz. 1, 2, 3. 30. sırayı da tamamladık. 31. sıraya başlıyoruz. 31. sırada her 5 sık iğneden sonra eksiltme yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir eksiltme. Tekrar 5 tane örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar bir eksiltme yapıyoruz.
Bu şekilde 5 sık iğne bir eksiltme, 5 sık iğne bir eksiltme buraya kadar örüyoruz. Sıra sonuna kadar. ...31. sıranın sonunda son eksiltmemizi de yapıyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi 32. sıraya başlıyoruz. Burada 2 tek örüyoruz önce. 1 2. Daha sonra bir eksiltme yapıyoruz. Devamında 4 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4. Tekrar bir eksiltme yapıyoruz. Bundan sonra 4'er örüyoruz. Bir eksiltme daha yapıyoruz. Bir, iki, üç, 4 sık iğne, bir eksiltme. Tekrar 1 2 3 4 sık iğne, bir eksiltme. Bir, iki, üç, 4 sık iğne, son eksiltmeyi yapıyoruz. Kalan 1 2 sık iğneyi de örüyoruz. 1 2. 32. sırayı tamamladık. Şimdi 33. sıraya başlıyoruz. Burada ilmeklerimizin üst tepesinin arka kanadını alıyoruz. Buradan batmıyoruz, arka taraftan ve her sık iğnenin içine 2 sık iğne çalışıyoruz. Artış yapıyoruz arkadaşlar. Yine öndekini bırakıyoruz, arka taraftan batıp çift sık iğne. Her sık iğnenin tepesine bu işlemi yaparak devam ediyoruz sıra sonuna kadar. ...33. sıramızın sonuna geldik. Şimdi 34. sıraya başlıyoruz. Her sık iğnenin tepesine batarak tek tek çalışıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Her birine batalım. Bu sırada dahil olmak üzere 3 sıra örüyoruz. Sıramızı tamamladık. İpimizi kesiyoruz. Sırayı kapatıyoruz. İpimizi iğnemize geçirdik. Buradan bir ilmek atlıyoruz. İkinci ilmeğin arka tarafından iğnemizi geçiriyoruz. Burada en üste batıp alttan çıkıyoruz. Şu şekilde ilmek oluşturduk. Daha sonra ipimizi arka tarafa alıyoruz. Burada sağlamlaştırıyoruz. Ve kafanın örme işlemini bitiriyoruz. Şimdi içini dolduracağız. Daha sonra bunu içeri doğru katlayacağız arkadaşlar.
elyaf doldurdum kafanın iç kısmını ve bu kısmı içeri doğru kıvırıyoruz bu şekilde. Şimdi kaşlarını ve göz kenarlarını çalışacağız. Ben yerleri ayarladım şu şekilde. Bu kısımlar kaş olacak. Şimdi beyaz iple göz kenarlarına çalışıyoruz. Bu taraftan batıyorum ve göz kenarına çıkıyorum. Bir, iki, üç sıra aşağıdan batıyorum ve 2 sıra yukarı çıkıyorum. Şu şekilde. Tekrar aynı yerden batıyorum, dibinden. Bu tarafa geçiyorum. Aynı hizayı takip ediyorum. Buraya batıyorum. Şu kısımdan çıkıyorum. Tekrar buradan batıp geldiğim yere çıkıyorum. Şu şekilde. Burada ipimi düğümlüyorum. Fazlalığını alıyorum. Aynı yerden batıp ipi içeri çekiyorum. Beyaz kısmı tamamladım. Şimdi kahverengi ip takıp tekrar aynı şekilde üst kısmı çalışacağız. Kahverengi ipimle yine tepeden geliyorum. Şu kısma batıyorum. Üst taraftan geliyorum. Gözün bittiği yere. Şuradan çıkıyorum. Aynı yerden tekrar batıyorum. Kaş için buradan çıkıyorum. Buradan batıp diğer gözümüzün yan tarafından çıkıyorum. Bu kısımdan batıyorum. Beyaz ipin bittiği yerden çıkıyorum. Aynı yerden batıp tekrar kaş için yukarı çıkıyorum. Geldiğim yerden ipimi çıkartıyorum. Kaşları da yaptım. İpi bağlıyorum. Fazlalığını alıp ipimi içeri çekiyorum. Aynı yerden batıyorum. Geriye doğru çekiyorum. Göz işlemlerini tamamladım. Şimdi boynuzları çalışıyoruz. İlk önce kahverengi ipimizle bir sihirli halka yapıyoruz.
Bir zincir çekiyoruz ve 6 sık iğne çalışıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Halkamızı sıkıp daraltıyoruz ve bir ip araya alıp ikinci sıraya başlıyoruz. Birinciye battım, çift çalıştım, yanındakine de aynı şekilde sıra boyunca her sık iğnenin tepesine batıp çift sık iğne çalışıyoruz. Toplam 12 sık iğne olacak arkadaşlar. Üçüncü sıraya başlıyorum. Üçüncü sırada bir tek sık iğne, yanındakine çift batıyorum. Bir tek sık iğne, yanındakine çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Bir tek, bir çift. Tek, çift. Tek, çift. Tek, çift. Şimdi tekrar ipi araya alıyorum. Dördüncü sıraya başlıyorum. Burada her sık iğneye batarak birer sık iğne çalışıyorum. Beşinci sıraya başlıyorum. Beşinci sırada da aynı şekilde her sık iğneye batarak birer sık iğne çalışıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra geldi 6. sıraya. 6. sırada eksiltmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki 2 ilmeği çift alıyorum. Bir eksiltme yaptım. Tekrar bir tek sık iğne çalışıyorum. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve bir eksiltme yapıyorum. Tekrar bir tek, bir eksiltme. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda da son eksiltmemi yapıyorum. 6. sırayı tamamlıyorum. Kahverengi ipi de kesiyorum. İğneme geçiriyorum ipi. Bir sık iğne atlayıp yanındakine batıyorum. Tekrar tepeden batıp çekiyorum şu şekilde. İpi geriye alıyorum. Burada ipimi sabitliyorum ve içeri alıyorum. Sarı renk ipimize geçiyoruz şimdi.
Son kaldığımız yerden buradan batıyorum. Bir ilmek alıp sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındakine batıyorum ve sık iğne çalışmaya başlıyorum. Sıra boyunca her sık iğneye batarak birer sık iğne çalışıyorum. Bu şekilde 3 sıra çalışalım. Eksiltme yapmadan devam ediyoruz. Sarı renk ipimizle 1 2 3 sıra çalıştık. 12 sık iğne olarak arkadaşlar. Şimdi ipimi uzunca bırakıyorum dikmek için. Kesiyorum. İğneye geçiriyorum ipimi. Bu ipi çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum, yanındakine arkadan batıyorum. Tekrar en son çıktığım yere batıyorum. İpimi aşağıya alıyorum. Ve buradan arka tarafa geçiyorum. İpimi sabitliyorum arka tarafta. Buradan dikeceğiz. İçine bir miktar elyaf dolduruyorum. Boynuzların örme işlemini tamamlıyoruz. Ve dikmeye geçebiliriz. Boynuzları yerleştirdim. Eşit aralıkta ve aynı hizada olmasına dikkat ettim arkadaşlar. Dikerken buna dikkat edelim. Şimdi beraber dikiyoruz. Şu kısımda tam bu başlangıç zincirimizden 2 sıra şu şekilde yerleştirdim. Batıyorum. Buradan bir ilmek alıyorum. Aynı battığım noktaya batıyorum arkadaşlar. Tekrar bir ilmek alıyorum. Aynı çıktığım yere batıp yan taraftan çıkıyorum. Yine bir ilmek alıyorum. Aynı yere batıyorum. Bir ilmek öteden çıkıyorum. Bu şekilde dikiyoruz. Sıra sonuna kadar, buraya kadar dikelim. Dikme işlemini bitirdim. Hemen alttan şu şekilde ipimi sabitliyorum. Hemen dibine batıp ipi içeri çekiyorum ve kesiyorum. Boynuzların dikme işlemini tamamladım. Şimdi kulaklara geçiyoruz. Sihirli halka alarak kulaklarımızı örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Önce sabitliyorum. Devamında bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne çalışıp halkayı kapatıyorum. Araya ip bırakıyorum ve ikinci sıraya başlıyorum. İlk sık iğnemizin tepesine batıp 2 sık iğne çalışıyorum.
İkinciye de aynı şekilde çift. Sıra sonuna kadar ilmek artırmaya devam ediyorum. 12 ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Üçüncü sıraya başlıyorum. Üçüncü sırada bir tek bir çift çalışıyoruz arkadaşlar. Bir tek, yanındakine çift. Bir tek, yanındakine çift. Bir tek, yanındakine çift. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dördüncü sıraya başlıyorum. Burada da iki tek sık iğne, bir, iki, yanındakine çift. Tekrar bir, iki tek sık iğne, yanındakine çift. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde. Son artışımızı da yaptık. Bu sıramızı da tamamlıyoruz. 5. sıraya başlıyoruz. 5. sıramızda ilmeklerin her birinin tepesine batarak tek sık iğne çalışıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Bu sırada dahil olmak üzere 4 sıra örüyoruz arkadaşlar. Artış yapmadan. 8 sıra ördüm. Son artıştan sonra 1, 2, 3, 4 sıra artış yapmadan çalıştım arkadaşlar. Şimdi 9. sıraya başlıyoruz. Burada eksiltme yapacağız. 1, 2, 3, 4 sık iğneden sonra bir ilmek eksiltiyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 sık iğne örüyoruz. Bir ilmek eksiltiyoruz. 1, 2, 3, 4 sık iğne, bir eksiltme. Bir, iki, üç, 4 sık iğne, bir ilmek eksiltme. Son eksiltmemizi de yapıyoruz. 9. sırayı tamamlıyoruz. 10. sıraya başlıyoruz. 10. sırada her ilmeğin tepesine batarak sonuna kadar örüyoruz. Bu sırada dahil olmak üzere 4 sıra örelim arkadaşlar. Son eksiltmemizden sonra 1, 2, 3, 4 sıra eksiltme yapmadan ördük. Şimdi 14. sıraya başlıyorum. 1, 2, 3 sık iğne çalıştım. Dördüncüde bir eksiltme yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 sık iğne çalışıyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Bir, 2, 3 sık iğne, bir eksiltme. Bir, 2, 3 sık iğne çalıştım. Son eksiltmemi de yapıyorum. 14. sırayı tamamlıyorum. 15. sıraya geçiyorum.
15. ve 16. sıralar eksiltme yapmadan çalışılacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Her sık iğnenin tepesine batarak örüyorum. Devam edelim. Son eksiltme yaptığım sıranın üzerine 1-2 sıra eksiltme yapmadan çalıştım. Ve 16 sıra kulaklar için ördüm. Şimdi ipimi kesiyorum. Bir miktar bırakıyorum dikmek için. Ve buradan sıraları birleştiriyorum. Bir ilmek atlayıp ikinciye arkadan batıyorum. Tekrar tepeden batıp burayı kapattım. Alttan batıp arkaya geçiyorum. Burada sabitliyorum ipimi. Tekrar yukarı çıkıyorum ve örme işlemini bitirmiş oluyorum kulak kısmında. Şimdi iç kısmını çalışacağız. Mavi ipimizle. Buradan bir sıra çalışıyoruz. Mavi ipimizle bir ilmek alıyoruz. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyoruz. Birinciyi atlayıp yanındakine batıp 1 devam ediyoruz. 2, 3 ve 4 sık iğne çalışıyoruz. Tığımızın başını doluyoruz. 1 yarım trabzan, 2 aynı şekilde, 3, 4 defa yarım trabzan çalıştık. Son zincire 3 yarım trabzan çalışıyoruz. 1 aynı yere batıyoruz. 2 ve 3. Tekrar tığımızın başını doluyoruz. Zincirlere batarak geri dönüyoruz. 1 2 3 4 yarım trabzan çalıştık. Şimdi 4 sık iğne çalışıyoruz. 1 2 3 bu da son 4. Kulağın iç kısmını tamamladık. Bir miktar ip bırakıp kesiyorum. Ve bu kısmı dikiyorum. Tam şöyle orta noktayı belirliyorum. İçeri yerleştiriyorum mavi parçayı. Buradan 2 sıra aşağıdan olacak şekilde şöyle. Ve bu kısımdan dikmeye başlıyorum. Dibinden batarak
Belli etmeden bu şekilde dikelim. İki ucu şu şekilde katlıyorum. Buradaki gibi ve birleştiriyorum. İki sıra kadar katlıyorum. Şimdi kulakları dikmeye geldi sıra. Kulağımın birini diktim, ikincisini birlikte dikeceğiz arkadaşlar. Bırakmış olduğum ipe iğnemi geçirdim. Buradan aynı hizayı belirliyoruz. Üst taraftan buradan iğnemi batırdım. Üst tarafı buradan dikiyoruz. Altından da bir sıra aşağıdan dikerek dönüyoruz arkadaşlar. Tıpkı boynuzlara dikmiş olduğumuz gibi yapacağız bu işlemi. Buradan ilk üst ilmeğime batıyorum. Aynı yere batıp yan taraftan çıkıyorum. Sıradaki ilmeğime batıyorum. Tekrar aynı çıkmış olduğum yere batıp yan taraftan çıkıyorum. Buradan yine bir ilmek alıyorum. Aynı yere geliyorum. Yan taraftan çıkıyorum. Alttan batıp bir ilmek alıyorum. Aynı yere batıyorum. Bir sıra atlıyorum. Buradan aynı şekilde dikmeye devam ediyorum. Burada ipimi sabitliyorum alt kısımda. İçeriye çekiyorum. Kesiyorum daha sonra. Kulaklarımızın dikme işlemlerini de tamamlamış olduk. Şimdi ağız kısmına çalışmaya başlıyoruz. Ağız kısmını yapmak için önce bir ilmek alıyorum beyaz ipimle. 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir tane atlıyorum, yanındakine batıyorum. 1 2 sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne çalıştım. Son zincirimize batıyorum. 3 sık iğne çalışıyorum. 1 2 3. Tekrar tek batmış olduğum sık iğnelerin karşılarına batarak 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne çalışıyorum. En son bir sık iğne de ilk zincirime batarak yapıyorum. Ve birinci sırayı tamamlıyorum. Araya ipi koyuyorum ve ikinci sıraya başlıyorum. Burada 1
2 sık iğne yapıyorum ilk sık iğnemin tepesine. Yanındakine de aynı şekilde 1 2. Devamında 6 sık iğne çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6. Burada 3 sık iğnemiz vardı bir zincire yaptığımız. Burada ilkinin tepesine batıyorum. Bir çift sık iğne çalışıyorum. Yanındakine de aynı şekilde çift çalışıyorum. Ve üçüncüye de. Bir, iki, üç defa çift çalıştık. Şimdi 6 sık iğne çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6. Burada son sık iğnemizin tepesine de bir çift sık iğne çalışıp ikinci sırayı tamamlıyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. Üçüncü sırada bir tek, yanındakine çift. Bir tek, yanındakine çift. 6 sık iğne çalışıyorum yine. 1 2 3 4 5 6. İlk çift sık iğnemiz burası. Hemen bunun kenarına bir çift sık iğne çalışıyorum. Ortaya batıyorum, bir tek, yanındakine çift, yanındakine tek, bir çift daha yapıyorum. Burada 1 2 3 defa çift çalıştık. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne çalıştık. Buraya en son sık iğnemize çift çalışıyoruz. Dördüncü sıraya başlıyorum. 1 2 sık iğneden sonra bir çift çalışıyorum. 1 2 sık iğneden sonra bir çift. Altı sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Yine bir çift çalışıyorum. 1 2 sık iğneden sonra bir çift daha. 1 2 sık iğneden sonra bir çift daha çalışıyorum. 1 2 3 defa çift çalıştık. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Son sık iğnenin tepesine çift çalışıyorum ve dördüncü sırayı bitirip beşinci sıraya başlıyorum. Burada da yine 1 2 3 tek çalışıyorum önce, bir çift, 1 2 3 tekten sonra bir çift. Şimdi 1 2 3 4 5 6 sık iğne.
Buradaki aradaki sık iğnelerin sayısı değişmiyor arkadaşlar. 6 tane olacak. Ağız kısmının üst kısmı burası. Şimdi bir çift çalışıyorum. 1 2 3 tek. Bir çift çalışıyorum yine. 1 2 3 tek. Bir çift daha çalışıyorum. 1 2 3 defa çalıştım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tek çalıştık. Şimdi son sık iğneye çift çalışıyoruz ve 5. sırayı tamamlıyoruz. 6. sıraya geçiyorum. 6. sıramızda da 4 tek çalışıyoruz önce. 1 2 3 4. Bir çift yapıyorum. 1 2 3 4 tek, bir çift. 6 sık iğne çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6. Buraya bir çift çalışıyorum. 1 2 3 4 tek. Tekrar bir çift. 1 2 aynı yere yaptım. 1 2 3 4 tek, bir çift. 1 2 3 defa çift çalıştık. Şimdi tek devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Son sık iğneye de bir çift çalışıyoruz. Şimdi 7. sıraya başlıyoruz. Burada artış yapmadan her sık iğnenin tepesine batarak örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 2 sıra örüyoruz arkadaşlar. Son yapmış olduğumuz artış üzerine 1-2 sıra artış yapmadan ördüm. Bitirdim arkadaşlar örme işlemini. Şimdi dikmek için yetecek bir miktar ip ayırıp kesiyorum ipimi. İğneme geçiriyorum ipi. Bir ilmek atlayıp ikincinin altından geçiriyorum. En üste batıp sıramı kapatıyorum. Buradan aşağıya iniyorum. İpimi sabitliyorum burada. Ve buradan ilk sıramızdan dışarı çıkıyorum. Buna artık gerek kalmadı. Şurada 6 sık iğne devam ediyor. Burası üst kısım. Kafayı alıyoruz. Ortalıyoruz buradan. Tam göz hizasından buraya
tutturuyoruz. Alttan da aynı şekilde. Buradan dikmeye başlayacağız. Göz hizasının altından yerleştirdim. Tam burada artışlarımın arasında 8 ilmeğim var. Ortası 4 ilmek. Tam da gözler arasında da 8 ilmek var. Tam ortaya denk getirdim. Şimdi dikmeye başlıyorum. Buradan dikerken ilk önce birinci ilmekten batıyorum. Buradan 2 ilmek öteden çıkıyorum. Tekrar bizim ipimizi battığımız yer burası. Bir ilmek önden geliyorum tekrar. Buraya batıyorum. 1-2 sıra sonra çıkıyorum. Buradan batıyorum. Buraya. Buradan şu kısımdan çıkıyorum. Tekrar buradan batıyorum. Bu kısımdan çıkıyorum. İki ilmek öteden çıkıyorum. Burada makine dikişi yapmış oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde dikip buraya kadar geliyorum. Burada biraz boşluk bırakıp içine elyaf dolduruyorum. Tamamlayıp ağız kısmını bitirmiş oluyorum. Ağız kısmını tamamladım. Şimdi burun deliklerini çalışacağız. Burun deliği için bir sihirli halka yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve 8 sık iğne çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 halkamı kapatıyorum. Dikmek için bir miktar ip ayırıp ipimi kesiyorum. Bu kısımda başlangıç ipimizi iğnemize geçiriyoruz. Arka taraftan yürütüyoruz. Fazlalığını kesip alıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Daha sonra dikiyoruz. Bunun deliklerini dikiyoruz. Göz hizasında olacak şekilde bunu da aynı ayarlayacağım. 1 2 3 sıra önden aynı hizada dikiyoruz. Bunu da buraya dikiyorum. Bu kısma getiriyorum, ayarlıyorum. Buradan batıyorum. Buradan alttan tutturduktan sonra buradan ipimi sabitliyorum.
ve içeri alıyorum. Burun kısımlarını pembe boyuyoruz. İki mavi yuvarlak örüyoruz ve yan kenarlara dikeceğiz arkadaşlar. Mavi ipimizle bir sihirli halka yapıyoruz. Ve içine 6 sık iğne çalışıyoruz. 2 3 4 5 6 sıkıyoruz. Başlangıç yerimizi belirtiyoruz. İlk sık iğneye batıyorum. Aynı yere bir daha batıp çift sık iğne çalıştım. Her sık iğnenin tepesine çift sık iğne çalışıyoruz. ...12 sık iğne çalışmış olacağız arkadaşlar. Dikecek kadar bir miktar ip ayırıp kesiyoruz. İğnemize geçiriyoruz ipimizi. İpimizi geçirdikten sonra sıramızı kapatıyoruz. Arka tarafta sabitliyoruz. Buradan düğümlüyoruz. Fazlalık ipimizi kesiyoruz. Bir tane daha çalışıyoruz aynı şekilde. Bu beneyi hemen alnımızın orta kısmına yerleştiriyoruz ve buradan aynen bunu dikmiş olduğumuz gibi dikiyoruz. Bu şekilde buraya dikiyoruz. Devamında yan taraflara 2 minik yuvarlak dikiyoruz. Şu şekilde. Bu kısımları bir tane yan tarafa, bir tane arkaya küçük yuvarlak, bir de bu parçayı dikiyoruz ve kafanın yapma işlemini tamamlıyoruz. İsterseniz bunları sıvı silikonla da yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Sadece büyük parçaları dikebilirsiniz. Ben sağlam olsun diye hepsini dikeceğim. İp bıraktım ve iple etraflarını dikiyorum. Zürafamızın kafa bölümünü tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka kısımda da diktim. Belirttiğim gibi bu küçük parçaları sıvı silikonla yapıştırabilirsiniz ama kopabilir. O yüzden ben hepsini ayrı ayrı diktim arkadaşlar. İsteğe kalmış. Sizler isterseniz yapıştırabilirsiniz de. Şimdi kafayı gövdeye geçirip son işlemlerini yapmaya geldi sıra.
Bırakmış olduğumuz ipi iğneye geçiriyoruz. Daha sonra ortadan batıp tepe noktasından çıkıyoruz. Şimdilik böyle duruyor. Bu kısmı içeri katlıyoruz. Ve buradan kafayı yerleştiriyoruz. Bu şekilde kafayı yerleştirdikten sonra ipimizi sabitliyoruz ve içeri çekiyoruz. Aynı yere batıp ipi içeri çekiyoruz. Kafamızı ayarladıktan sonra bu kısımdan sarı renk ipimizle dikmeye başlıyoruz. Büyük bir düğüm atıyoruz. Daha sonra buradan batıyoruz. Çekerek düğümü içeri alıyoruz. Ve dikmeye başlıyoruz. Bu çizgiyi takip ediyoruz. Buradan batıyoruz. Kafa kısmından da aynı çizgiyi takip ediyoruz. Buradan alttan batarak çıkıyoruz. Buradan bir ilmek alıyoruz. Yukarıdan da bir ilmek alıyoruz. Tekrar bu şekilde çevreleyerek başladığımız yere kadar dikiyoruz. Dikme işlemini tamamladım. Burada ipimi sabitliyorum ve içeri alıyorum. İpi kesiyorum. Oyuncak zürafamızın yapımını tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şirin, sevimli bir oyuncağımız oldu. Bugün yine bir videonun sonuna geldik. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.